Özal Yıldırım, Muz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. 37 yaşındayım. Tunceli'de doğdum. Genel olarak hayvancılıkla geçimini sağlayan bir ailede yetiştim. Daha sonra öğretmenlik ve daha sonra akademisyenlik yaptım. Memleketimde şu anda akademisyen olarak görev yapıyorum. My name is Nerishanir Padilla Cruz. I grew up in Puerto Rico, which is part of the United States. And then I moved to New York when I was 19. And from there, I was living with my sister first. And then when I was around 23, then I moved here to Albany and I start here in SUNY Albany. Lisans eğitimimi Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliğinde tamamladım. Daha sonra aynı üniversitenin bilgisayar mühendisliği yazılım bölümünde yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Daha sonra elektrik elektronik mühendisliğinde doktora eğitimimi tamamlayarak bu aşamaları geçtim. Şu anda da doçentlik aşaması için çalışıyorum. My bachelor degree was in Spanish, and my master and PhD are also in Spanish, but my master was with a concentration in Hispanic literature and cultural studies. And now my PhD is in Spanish, but with a concentration in Hispanic literature and cultural studies. Akademisyen olmaya üniversitede özellikle belli başlı hocalarımın teşvikiyle karar verdim. Hocalarımın lisans üstü çalışmalarına yardım edip bazı problemleri çözmelerinde yardımcı olduğum sürede akademiyi sevmeye başladım. Daha sonra bu işi yapabileceğime karar verdim. Onların da teşviğiyle akademik hayata giriştim. First, when I moved to New York, the truth is that I lost a whole year because I was afraid of the language. I didn't speak English, so I was working at Dunkin' Donuts, and my sister was the one that told me, well, you're not going to be working at Dunkin' Donuts for the rest of your life. So she dragged me to Mercy College, that is where she was going to do her bachelor degree, and that's how I started like a career basically. Hedeflerime ulaşmadaki en büyük zorluk yabancı dildi aslında. İngilizce akademide önemli bir aşama. Bunu geçmek için epey bir çaba sarf ettim. Kendi çabalarımla geçmeye çalıştım. Daha sonra bu aşamayı tamamladıktan sonra yüksek lisans tez aşamaları biraz zorluk gösterse de bunları çalışarak atlatabiliyoruz. Ama karşılaştığım en büyük zorluk yabancı dildi. Bu Türkiye'de gerçekten önemli bir sorun. Şu anda bir sıkıntımız yok ama bu yüksek lisans aşamalarında gençlerin karşılaşabileceği zorluklardan birisi. Well, I think that most of the difficult one was to deal with the language, because even though I was doing a major in Spanish, like all the other classes were in English. And sometimes I encounter with professors that they say, oh, I couldn't understand you because of your accent. So it was kind of difficult to try to get through that and prove to them that I was there to learn, that my English wasn't perfect, but I was trying like everybody else. So I had the support of my sister, I have the support of my professor from the Spanish department, and I think that is what helped me to get to where I am today. Doktora eğitimimde enerji kalitesi üzerine çalıştım. Sanayi Bakanlığı destekli olarak doktoramı tamamladım. Bir güç kalitesi izleme cihazı tasarlamıştık. Daha sonra doktora eğitiminden sonra şu anda popüler olan makine öğrenmesi konularından derin öğrenme üzerine çalışıyorum. Biyomedikal sinyallerin işlenmesi, otomatik karar veren sistemler. Son olarak da COVID-19 üzerine bir yayın çalışmamız oldu. Bilgisayarın otomatik olarak röntgen görüntülerinden COVID hastalarını teşhis etmesi üzerine çalışmamız oldu ve gerçekten iyi bir sonuç aldık. Şu anda da derin öğrenme üzerine, yapay zeka sistemleri üzerine çalışmalarımı devam ettiriyorum. Well, right now I focus more in the representation of women in literature, and I am 2 semesters away to start writing my dissertation. My dissertation is going to be about the representation of women in the literature of Mexico and Colombia, especially like in environment of violence. I would like to see how is the representation of women in this environment, because most of the time they keep like, what was the word? Perpetuating. They keep perpetuating the stereotype of women. So that's what I'm looking to study for. Aldığım eğitimler ve gözlemlerim sonucunda akademide
fark ettiğim en temel şey aslında sabırdı. Akademi sabır isteyen ve çaba isteyen bir mecra. Özellikle sabrı öğreniyorsunuz. Çünkü geçmeniz gereken aşamalar belli sürelerde oluyor. Yaptığınız çalışmaların kabul görmesi, aynı şekilde sizin deneyim kazanmanız tamamen sizin sabrınızla alakalı bir durum. Yani çabalayınca yapılmayacak ya da ulaşılmayacak bir hedefin olmadığı en büyük gözlemim. Bu yüzden de sabır çok önemli ve çaba çok önemli diye düşünüyorum. Never give up. Never give up, no matter how hard it can get, because sometimes it can get really hard, especially being a student as a TA at the same time. So it can be overwhelming, the amount of work that you need to get done and the amount of time that you have to get it done. Sometimes you think that you are doing a good research, and then when you share with someone else, that person told you, well, you're missing stuff in here, or you should look up this way, or you should do more investigation in this other thing. So it gets difficult, and sometimes you feel that, why am I doing this? Why I want to continue doing this? But it's always important to keep focused, take a time to breathe, and just keep going. Türkiye'de akademisyen maaşları bölgelere göre farklılık gösteriyor. Aynı şekilde akademik derecelere göre farklılık gösteriyor. Yani araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, yardımcı doçent, doçent ve profesör maaşları arasında belli kademelerde farklılıklar oluşuyor. Aynı şekilde Türkiye'de belli bölgelere göre, diyelim ki Tunceli'de çalışıyorum. Tunceli'de bir asistan profesörün, yani yardımcı doçentin aldığı maaşla İstanbul'da, Batı'da yaşayan bir akademisyenin, aynı dereceye sahip akademisyenin aldığı maaş arasında yaklaşık olarak 2.000 lira, 2.500 lira fark edebiliyor geliştirme ödeneğinden dolayı. Şu anda benim aldığım maaş 10.000 ve 11.000 TL arası bir maaş alıyorum. Genellikle akademisyenlik parayla yapılacak bir iş değil. Yani bu genellikle sizin işinizi sevmenizle alakalı bir iş, ama şu andaki konjüktürde bu geçinmemiz için en azından benim açımdan yeterli bir maaş diyebilirim. Well, as a teaching assistant, when you first do your application for UAlbany for grad school, you have to also fill out an application so they take you into consideration to be a teaching assistant. If you are lucky and they get you into consideration, they start you with like a 15,000 a year, but they say that does change according like the semester pass by. They give you a raise, I don't remember exactly, but it's around 2%, something like that. But the stipend that they give you sometimes doesn't match with the living here in New York. Rents are like super high, and sometimes you don't have a second job. It's kind of difficult to get by. So the amount that you get paid, it changes depending of your situation. So the salary are not enough to live in New York. Yani bulunduğum pozisyon ve çalışma alanım dolayısıyla bu soruya çok cevap vermek istemiyorum. I mean, I'm pretty sure that we have a certain level of freedom of speech, like especially like in this college that they try to be inclusive, in this college that they try to stand up for minorities. So yes, we have a say. Yani tabii ki etkiliyor. Çalışma motivasyonunuz bir kere ülke genelinde uygulanan politikalara bağlı. Sonuçta teknolojiye adapte olan bir politika izliyorsa iktidarlar, üniversitelerin içerisindeki akademisyenlerin de motivasyonlarını bu doğrultuda şekillendiriyor. Bu nedenle etkiliyor diyebilirim. So government policies just affect the university policies because this is a college, a university from the States. So especially now with the coronavirus, like the college doesn't have a say on their own. They have to wait for whatever the state decide in order to they make a decision. So yes, and it's like that in every other matter. 2013 yılında doktora eğitim sırasında Barcelona'da bulunmuştum. Orada biraz gözlemleme imkanım oldu. Sadece dikkatimi çeken şey kendi öğretim üyelerinin kapılarında herhangi bir unvan yazmaması, bizim ülkemizden farklı olarak. Bu da aslında tamamen o ortamın akademik unvanla değil de çalışma konularıyla alakalı olduğunu göstermişti bana. Bu hoşuma gitmişti. Diğer yönden de şöyle diyebilirim. Şu anda Singapur,
Amerika'da birçok araştırmacıyla çalışıyoruz, birlikte görev yapıyoruz. Onlardan dinlediğimiz ve kıyaslamalar yaptığımız zaman gerçekten imkanlarının, tabii ki Tunceli'nin de etkisi var bunda, imkanlarının bizden bir tık daha iyi olduğunu gözlemledim. I mean, yeah, I have a friend from Spain, and she talked about like how different the system is here in compared to Spain over there, especially like the bachelor. And she came here to the US to do her master and also her PhD now, because they offer more help, like economical help, even though it is not much, but it's better than what she could get in Spain. In Spain, she wouldn't have the opportunity to work and at the same time be a TA, because she say that it's something like really limited, and maybe they give it here, they give it around for like 5 people at the same time. Over there, it would be to only one person. Pandemi sürecinin başlangıcı aslında hoşumuza gitmişti. Şöyle ki evimizde daha iyi bir ortam bulup akademik çalışmalarımızı yürütebileceğimizi düşündük. Başlarda gerçekten de çok hızlı bir şekilde adapte olabiliyorduk. Fakat süreç uzadıkça motivasyonumuz düşmeye başladı. Öğrencilerimizi arar olduk, kendi ofislerimizi arar olduk. Bu da gerçekten çalışma motivasyonumuzu çok aşağı çekti. Çalışmalarımı olumsuz yönde etkiledi diyebilirim. Yani olumlu yönde etkilediğini söyleyemem. Ama şu anda bir şekilde adapte olmaya çalışıyoruz diyebilirim. So it was kind of difficult and challenging. Now for the fall semester, we kind of have a better idea because of what happened during the spring, but still it's challenging because we don't have certain power over the students. Like we cannot tell the student, oh, you need to have your camera on during class, and we don't know if they're actually there or no. And even for me as a student, it's difficult because everything online is not the same way as if you are in person. Like the interaction between the professor and the student, it kind of get lost. Bir kere yüz yüze eğitimle online eğitim hiçbir şekilde birbiriyle aynı değil, karşılamıyor. Çünkü öğrenciyle aynı atmosferde bulunmak, onlarla temas içerisinde olmak çok farklı bir duygu gerçekten. Bu çift taraflı bir şey, yani çift taraflı bir etkileşim. Öğrencilerin de online eğitime adapte olması gerekiyor, akademisyenin de. Bizim için gerçekten zor oldu çünkü offline olarak derslerimizi çekiyoruz. Bazen canlı dersler yapıyoruz ama öğrencinin sorduğu sorular ya da sormaya çalıştığı sorulara tam olarak ulaşamıyoruz. Onlar bize ulaşmakta sıkıntı çekiyor. Yani umarım pandemi süreci geçer ama online eğitim benim şahsi olarak hoşuma gitmeyen bir süreç oldu diyebilirim. Not really. I don't think that majors should turn to online education, like especially language majors. It's kind of difficult to do them completely online because most of these students are trying to learn a second language and they need the practice like in person. They need the interaction with their peers. It's not the same thing that with a computer, because you have some tools that somehow are going to help you, and they think that are helping them, but the really is that they're not learning anything. So I don't think, I mean, there are certain majors that I believe that maybe they can stay online, but like language majors, no. Hayal ettiğimiz akademi maddi kaygılardan bağımsız, bu işi maddi olarak değil de hiçbir şekilde maddi açısını düşünmeden gerçekten sadece araştırma, geliştirme hevesi olan bir akademi. İçeride herhangi bir kişisel egoların olmadığı, sadece gerçekten ülkenin gelişimine katkı sağlayacak, bilimsel olarak merakı olan insanların oluşturduğu bir akademi hayal ediyorum. Umarım gerçekleşir. My ideal academy will be like a place with less fees, so the tuition it can be lower, especially not for a student like in a state, but for students that come out of state and for students that are international. I feel that there should be more help for students that are international in regards of like aids for money to they can pay their studies in here. Pandemi sürecinden de gördük ki dünyaya gerçekten iyi davranmamız gerekiyor, doğaya iyi davranmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi muhteşem bir doğa var karşımızda. Buna sahip çıkmamız gerekiyor. Çocuklarımıza iyi bir gelecek hazırlama değil, çocuklarımıza iyi bir geçmiş bırakmamız gerekiyor. Don't waste your life just studying. Being a student for like 20 years, no, I'm just kidding. No, truthfully,
don't give up. Like, don't give up no matter where is your background, no matter how difficult things can get. There are always a solution for everything. Like, sometimes we need to take a step back to look at the big picture, but it's always a solution for everything.